İkinci Dünya Savaşı. 70 milyon insanın öldüğü bir mücadele. Tüm dünyayı etkileyen koca bir kasırga. Arzuların tarumar ettiği onlarca ülke. Tank paletlerinin ardında bıraktığı bir enkaz. Adolf Hitler başlattığı İkinci Dünya Savaşı'nda durduraksız ilerlemekteydi. Avrupa kıtasındaki ülkeler ya Alman işgaline uğramış ya da Almanya'nın yanında miğfer kuvvetlerine dahil olmuşlardı. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili detaylı anlatımların olduğu pek çok videoya sağ üstte çıkan karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Üstün teknolojisi ve askeri gücüyle Britanya adasına saldıran Almanlar, Kartal Pençesi hava harekatıyla adayı yerle bir etmişlerdi. Hitler adaya ayak basamasa da nakavt ettiğini düşündüğü İngilizlerin son umutlarını kırmak ve ham madde tedarik edebilmek adına Sovyet Rusya'ya saldırmaya karar verdi. Hedefi 1941 kışı gelmeden Sovyetlerin Avrupa'daki topraklarını ele geçirmekti. Alman ordusu Wehrmacht 3'e ayrıldı. Merkez grubu ana saldırıyı icra edip Moskova'ya ilerleyecek, Güney grubu verimli Ukrayna topraklarını alıp Kafkaslardaki petrole ulaşacaktı. Bugün ana odağımızda olacak olan Kuzey grubu ise Baltık ülkeleri üzerinden Leningrad'ı dümen kıracaktı. Almanlar Balkan Seferi'nden dolayı biraz vakit kaybetseler de ana meseleye odaklandılar. Bu arada Sovyet yetkililer bir saldırı beklemediklerinden saldırıya yeteri kadar hazırlıklı değillerdi. 22 Haziran 1941'deki hava saldırısıyla cephede savaş başladı. Birkaç gün içinde Ruslar uçaklarının çoğunu kaybettiler. Bu, yıl içerisinde hava üstünlüğünün Almanlarda olacağının göstergesiydi. Alman Kuzey Ordu grubu inanılmaz bir hızla ilerledi. Sovyet sınır güçlerini aradan çıkarıp Baltık ülkelerini ele geçirdi. Luga Nehri boyunca kurulan savunma hattında biraz duraksadıysa da 750 kilometreden fazla olan mesafeyi yaka yıka 8 haftada kat ederek Ağustos sonlarında Leningrad önlerine vardı. Kentin Moskova ile olan bağlantısını kesip yerleşkeyi güneyinden sardı. Almanların yanında saf tutmuş olan Finlandiya güçleri de 1939 kış savaşında kaybettikleri yerleri alıp Leningrad'ı kuzeyinden kuşattılar. Videonun bu kısmında sizlere kronik kitaptan çıkan Büyük Vatanseverlik Savaşı kitabını tavsiye etmek istiyoruz. Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı tarihini anlatan bu eser, ilgililer için kaçırılmaması gereken bir eser. Rusya'nın verdiği mücadeleyi özellikle Rus tarihçilerin gözünden görebilme imkanı gerçekten oldukça cezbedici. 2. Dünya Savaşı'nı anlatan eserler genelde ağır olur ve okuyucuyu boğar. Fakat bu eser onlardan değil. Bölümlendirmesi oldukça açıklayıcı ve dili bir o kadar akıcı. Kanal adminleri olarak birkaç günde zevkle tükettiğimiz bu eseri sizlere tavsiye ediyoruz. Kızıl Ordu'nun gücü, Alman ordularının Moskova önlerinden temizlenmesi, Rusların kara kışı nasıl silah haline getirdiği, Stalin'in nerede hatalar yapıp nerede doğru kararlar aldığı, Amerikan ve İngilizlerle nasıl aynı masaya oturulduğu gibi pek çok konu kitapta anlaşılır bir dille ele alınmış. Eserin Amazon linkini sizler için açıklamalara bırakıyoruz. Kronik kitaptan çıkan diğer kitapları da sepetinize ekleyebilirsiniz diyerek videomuza geçiyoruz. Leningrad, yani devrimden önceki adıyla St. Petersburg, 2,5 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın 4. Rusya'nın 2. büyük kentiydi. Sovyetlerin Baltık'a açılan ticaret kapısı, Baltık deniz filosunun merkeziydi. Bunların yanında Bolşevik hareketin kalbi olarak kabul ediliyordu. Bu sebeplerden dolayı Hitler buraya Moskova ve Kiev kadar önem veriyordu. 8 Eylül 1941'de Leningrad tamamen kuşatma altına alındı. Alman Kuzey Ordu grubuna Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb kumandanlık ediyordu. Grup 18. ve 16. Alman orduları ve 4. Panzer grubundan oluşmaktaydı. Ama kuşatmanın asıl gücünü 18. Ordu teşkil edecekti. Alfred Keller'in emrindeki Luftflotte 1 hava kuvvetlerini oluştururken az sayıda İtalyan ve İspanyol asker Almanlara destek sağlayacaktı. Mareşal Mannerheim'in Fin ordusu da kuzeyden kenti kuşatmıştı.
Sovyetlerin bölgede 8, 14, 42, 48, 54 ve 55. orduları ile Baltık filoları vardı. Leningrad cephesini oluşturan bu orduların başta Markian Popov olsa da komuta sürekli değişecekti. Popov'un ardından Voroshilov savunmayı devraldı. Komünist Parti'den Andrei Aleksandrovich Zhidanov kentin muhafazasından sorumluydu. Alman ve Finlerin Leningrad önlerinde 600 binden fazla askeri varken Rusların savunmadaki adam sayısı 450 binden fazlaydı. Ama bu rakamlar sadece başlangıç için geçerliydi. Çok kısa sürede savaşan insan topluluğu 2 milyonu aşacaktı. SS birliklerinin bölgeye intikali maalesef ki cephe gerisinde binlerce sivilin katledilmesine sebep olacaktı. Hitler, Leningrad'ı boğarak alma eğilimindeydi. Doğrudan saldırıyı düşündüğü yer Moskova'ydı. Moskova'ya saldırı için kuzey ve güneydeki panzer birliklerini merkeze çekmeye hazırlanıyordu. General Leeb elindeki 4. Panzer grubunu kaybetmeden önce kenti almak için bir taarruz planladı. Alman birlikleri Krasnoye Selo'yu alıp Pulkovo tepelerine kadar ilerlediler. Peterhof'u ele geçirip Finlandiya körfezine ulaştılar ve 8. Sovyet ordusunu tecrit ettiler. Peşi sıra gelen başarısızlıklar üzerine Stalin, Voroshilov'u görevden alıp yerine Georgi Zhukov'u atadı. Zhukov, 54. Ordu ile Sinyavino taarruzunda başarısız olsa da diğer bir cephede Alman taarruzunu Kolpino'nun güneyinde durdurdu. Almanlar 16. Orduyu farklı bir cephe açmak için güneye kaydırdığı gibi Leeb'in elinden 4. Panzer grubunu da aldı. Böylece Kuzey grubunun Leningrad'a saldırabilmesi için yeterli zırhlı gücü kalmadı. Eldeki tümenler Panzerkampfwagen 1, 2, 3, 38T ve 4 zırhlılarını içeriyordu. Daha sonraları az sayıda Tiga tankı da Leningrad önüne gelecekti. Kuzey grubu tank eksikliğini Panzerjäger ve saldırı topları olan Sturmgeschütz zırhlılarıyla kapatacaktı. Sovyet tarafı ise KV-1 ve KV-2 tanklarına başvurmakla beraber ileriki safhalarda ünlü T-34'leri sahaya sürecekti. General Leeb 18. Ordu'ya ateş emrini verdi. Almanlar karadan ve havadan on binlerce bomba ve mermi yağdırdılar. Ladoga Gölü üzerindeki yardım mavnalarını batırıp Kronstadt'taki Baltık filosunu etkisizleştirdiler. Kent her bir hava saldırısından sonra daha da eriyordu. Erzak stokları yetersizdi. Elektrik kesilmiş, ısınma ve aydınlanma sorunu başlamıştı. Daha da önemlisi kış gelmekteydi. Zhukov merkeze çağrılınca Leningrad cephesine önce vekil bir komutan, sonra da Mikhail Kozhin atandı. Zhidanov ve Kozhin savunmayı sağlamlaştırmak için ellerinden geleni ardına koymadılar. Ama kış gelmişti. Almanlar çatışmaya girmeden Rusları soğuğun öldürmesi için derin bir bekleyişe geçtiler. Ve öyle de oldu. Ruslar kar tanelerinin yeryüzüne düşmesi gibi bir bir toprağa düştüler. Açlık, soğuk, tifüs Leningrad'ın sivil nüfusunu kırıp geçirdi. Tümenlerin morali ve çatışma gücü bir anda düştü. Ne Almanların saldırı yapacak gücü ne de Rusların ablukayı yaracak takati vardı. Kim ayakta kalırsa Leningrad onun olacaktı. General Leeb az sayıdaki mobilize birliğiyle bir hamle yapmak istedi. Amacı Rus 4 ve 52. ordularını birbirinden ayırıp Tikvin'deki demiryolunu zapt etmekti. 39. Motorize Kolordu'dan ve 1. Kolordu'dan 7 tümen Hans-Jürgen von Arnim'in komutasında bu iş için görevlendirildi. 15 Ekim'de başlayan harekatta 60 kilometre kadar ilerleyen Wehrmacht birlikleri 8 Kasım'da Tikvin'i aldılar. Sovyet Genel Karargahı Stavka ilerleyişi büyük bir problem olarak görüp Kirill Meretskov'u 4. Ordu'ya atadı. Meretskov bölgedeki diğer orduları da organize edip Aralık'ta taarruza geçti. İkmal hatlarında büyük kopukluk olan von Arnim, Tikvin'i terk edip Volhov nehrine çekildi. Ruslar Meretskov emrinde Volhov cephesini kurarak yeni bir savaş sahası oluşturdular. 1942 kışı hareketli başladı. Stalin son başarısından cesaret alıp yeni bir hamle yaptı. Plana göre Meretskov komutanlığında yeniden düzenlenen toplam 6 ordu, Alman 16. ve 18. ordularına saldırıp düşmanı kanatlarından saracaktı. 4, 8, 52, 54,
59 ve 2. Şok Ordusu'nun ocağın ilk günlerinde başlattığı toplu taarruz tam bir fiyasko oldu. Almanlar hemen hemen bütün Sovyet saldırılarını bertaraf edip tutunmayı başardılar. General Leeb bu başarısına rağmen Volhov Nehri'nden çekilmek isteyince Hitler tarafından 17 Ocak'ta görevinden alındı. Leeb'in yerine 18. Ordu Komutanı Georg von Küchler'i getirdi. 18. Ordu'nun başına da Georg Lindemann'ı koydu. Sovyet orduları saldırıyı sürdürme kararı aldılar. 54. Ordu ve 2. Şok Ordusu savunmayı itip küçük başarılar elde ettiler. Meretskov 2. Şok Ordusu'nun kazanımları üzerine gidip Alman hattını yarmayı başardı. Luban'a kadar sokulup bir anda 75 kilometre kadar ilerleyip düşmanının arkasına sarktı. Ayrıca İlmen Gölü'nün güneyinden başka bir Sovyet grubu da 16. Ordu'ya saldırdığından Alman karargahı paniğe kapılmıştı. Zafer Meretskov'un elindeyken Küchler 15 Mart sabahı Raubtier operasyonunu başlattı. 6 tümenle yapılan kıskaç harekatıyla 2. Şok Ordusu hem durduruldu hem de bataklıkta kuşatıldı. Stalin sinirlenip kuşatılmış birlikleri kurtarması için Mikhail Kozhin'i görevlendirdi. Fakat general bunda başarılı olamadı. Almanlar top atışlarıyla çemberin içini cehenneme çevirdiler. 23 Haziran geldiğinde 2. Şok Ordusu diye bir şey kalmamıştı. Luban taarruzunda Ruslar 400.000'den fazla adam kaybederken Kozhin yerini Leonid Govorov'a bıraktı. Hitler Moskova önlerinde başarılı olamamıştı. Stalingrad ve Leningrad'a odaklandı. Leningrad'a doğrudan saldırılmasını istedi. Sivastopol'daki başarısıyla sivrilen Erich von Manstein ve 11. Ordu'yu bölgeye yolladı. Von Manstein'ın askeri kariyeri ile ilgili detaylı içeriğe sağ üstteki karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Manstein, 18. Ordu karargahının hazırladığı Nordlicht harekatında değişiklikler yaptı. Rusların tek destek noktası olan Ladoga Gölü ile bağlantılarını kesebilmek için riskli bir girişimde bulunma niyetindeydi. Stavka istihbarat sayesinde Alman saldırısını öğrenip karşı saldırı için hazırlandı. Govorov ve Meretskof'tan 26. Alman kolordusunun tuttuğu Sinyavino tepelerini almasını istedi. Manstein ve 11. Ordu gelmeden saldırı başlamalıydı. 19 Ağustos'ta Leningrad cephesinden harekete geçildi. Ama bu saldırı çok cılız olduğundan herhangi bir etki yaratmadı. Meretskov'un adamları ise 27 Ağustos'ta 8. Ordu'yu koçbaşı yaparak doğudan büyük bir taarruza geçtiler. Sovyet askerleri hızla ilerleseler de 11. Ordu'dan gelen takviyeler ve Almanların direnciyle Eylül başında Nevskaya Dubrovka köprübaşı ile bağlantının 5 kilometre uzağında durduruldular. Hitler bu sorunu halletmesi için Manstein'i görevlendirdi. General batıdan yardım gelmesini engelleyip Sovyet 8. Ordusunu ve yeniden kurulan 2. Şok Ordusu'nun bir kısmını kıskaca almayı başardı. Kıskaçtaki askerlerin sistematik olarak yok edilmesi Ekim'e kadar sürecekti. Alman Kuzey Grubu Ağustos-Eylül arasında toplam 26.000 kayıp verirken Sovyet güçleri sadece Sinyavino taarruzunda 33.000'i esir, 114.000 kayıp vermişlerdi. Sovyetlerin bu hareketi onlara pahalıya mal olmuştu belki. Ama Almanlar da Kuzey Işıkları operasyonundan vazgeçmişler ve Manstein'i adamlarıyla beraber güneye, Stalingrad hezimetini telafiye yollamışlardı. Büyük çarpışmaların çevrede olmasından yararlanan Leningrad idarecileri, 1942 yazı boyunca Ladoga Gölü'nden 550.000 sivili tahliye etmişlerdi. Kuzeydeki Fin birliklerinin hiçbir şekilde ilerlememesi, Sovyetleri kuzey kanadından rahatlatıyordu. Finlandiya körfezindeki ufak çaplı deniz muharebeleri devam ederken, havada hala Almanların bariz üstünlüğü vardı. Sinyavino saldırısından sonra çatışmaların hızı kesildi. Almanlar bazı birliklerini güneye kaydırıp Leningrad önlerindeki güçlerini oldukça azalttılar. Bunu gören Sovyetler psikolojik avantajın kendilerine geçmesiyle yeniden yapılandılar. Neva Nehri boyunca Sinyavino koridoruna yeni bir saldırı için hazırlandılar. Hava ve deniz desteği olan Spike harekatını planladılar. Yorulmuş 26. Alman kolordusuna yönelik harekat 12 Ocak 1943'te başladı. Sovyetler üst üste büyük başarılar kazandılar.
18 Ocak'ta 2. Şok Ordusu ve 67. Ordu 9.000 Alman zayiatına karşılık 115.000 gibi orantısız bir kayıp vererek de olsa Sinyavino'nun kuzeyinde birleşip küçük bir kara koridoru oluşturarak Leningrad ablukasını kırdı. Almanlar diğer cephelerden çekilirken General Zhukov durumu değerlendirmek isteyip yorgun olsalar da Leningrad'daki birlikleri bir kez daha saldırıya teşvik etti. Amacı Alman Kuzey Ordu grubunu paketlemekti. 10 Şubat'ta operasyon başladı. Sovyet 55. Ordusu Krasny Bor'daki İspanyol 250. Piyade Tümeni'ne saldırdı. 54. Ordu Tosno yakınlarında bağlantı kurmak isteyen Alman 28. Kolordusuna yüklendi. Ama iki taarruzda başarısız olurken Almanlar yine galip geldiler. Zhukov, Govorov ve Meretskova Mart ayında yeniden denemelerini emretti. 19 Mart'ta Ruslar yeni bir saldırı başlatsalar da değişen bir şey olmadı. Sadece 4 adet Tiga tankı 40'tan fazla Sovyet tankını yok ediyor, az sayıda Alman ihtiyatı Sovyetleri orakla biçer gibi biçiyordu. Stavka nihayet 2 Nisan'da Leningrad ve Volkov cephelerine savunmaya geçme emri verdi. Almanların Leningrad'ı yeniden sarabilmeleri için takviyeye ihtiyaçları vardı. Ama o sırada Hitler Kursk çıkıntısına odaklanmıştı. Fakat başarısız Zitadelle harekatı inisiyatifi Stalin'in Kızıl Ordusu'na verdi. Leningrad önlerindeki Sovyet ordusu 22 Temmuz'da artık son alacaklarını düşündükleri 5. Sinyavino taarruzunu gerçekleştirdiler. Ağustos sonuna kadar devam eden bu saldırıda Sovyetler bir kez daha büyük bir hezimete uğradılar. 80.000 kadar kayıp verdiler. Rusya'nın Art bölgelerinden delicesine takviye alan Kızıl Ordu birlikleri 15 Eylül'de 6. defa Sinyavino tepelerine saldırdılar. Bu sefer belli bir oranda başarı sağladılar ve tepeleri aldılar. Taktiksel öneme sahip bu tepelerin el değiştirmesiyle Leningrad'ın düşme ihtimali iyice azaldı. General Küchler muharebe hattını kısaltıp savunmaya geçmeyi düşündü. Doğu cephesinde savaşan Wehrmacht'ın geri kalanının aksine Kuzey grubu Sovyet saldırılarını durdurmayı başarmıştı. Ocak 1944'te grubun savunduğu hat ekrandaki gibiydi ve hala Leningrad bombalanıyordu. Bunlara rağmen hem grup komutanı Küchler hem Lindemann bazı şeylerin sonuna gelindiğinin farkındaydı. Govorov ve Meretskov merkezden gelen emirle yine bir kış taarruzu planladılar. 2. Şok Ordusu'nu Leningrad üzerinden Oranienbaum'a naklettiler. Govorov, 2. Şok Ordusu ve 42. Ordu'yla buradaki koridoru ele geçirecek, Meretskov kendi grubuyla Almanların sağ kanadına saldıracaktı. 14 Ocak 1944'te muharebe başladı. Wehrmacht tümenleri düşman saldırısını kaldırabilecek durumda değildiler. Grup komutanı sağ kanattan takviye çekmek istese de Hitler buna razı gelmedi. Çekilmek istemiyordu. Sovyet 2. Şok Ordusu ve 42. Ordusu 19 Ocak'ta birleştiler. Tükenmiş 18. Ordu büyük tehlike altındaydı. Firarilerin sayısı her geçen gün artıyor, tümenler sürekli küçülüyordu. 18. Ordu 27 Ocak 1944'te Hitler'in tüm isteksizliğine rağmen kent önünden çekilmek mecburiyetinde kaldı. 872 gün süren Leningrad kuşatması da böylece bitmiş oldu. Kuşatma boyunca siviller de dahil olmak üzere toplamda 1,5 milyon insan hayatını kaybetti. İkinci Dünya Harbi'nin en kanlı hadiselerinden biri olan bu muharebe silsilesinden sonra Leningrad adeta bir hayalet kente dönüştü. Videoyu beğenip paylaşmanızı önemli rica ederek sizlere iyi günler diliyoruz.